Herkese merhaba. Şimdi 11. sınıfın analitik geometri kısmındaki iki nokta arasındaki uzaklıktan devam edeceğim konuyu işlemeye. Şimdi iki nokta arasındaki uzaklığı nasıl hesaplıyoruz? Analitik düzlemde yani x ve y ekseni, bunları tekrar isimlendirelim. Yani burası apsis, burası ordinattı. İki tane nokta belirleyelim. Yani x1'e y1, şuraya A diyelim şu noktaya. x2'ye y2, bu noktaya da B diyelim. Şimdi ben bu aradaki mesafeyi hesaplayacağım. Yani şuraya hesaplamak istiyorum. O zaman burada öncelikle bir dik üçgen oluşturabilirim. Yani şöyle, şurada bir dik üçgen oluşturduğum zaman şu uzunluğum x2 eksi x1. Bu uzunluğum nedir? y2 eksi y1. Şimdi Pisagor yapalım burada. Yani AB uzunluğunun karesi eşittir x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesi. Sonra AB'yi yalnız bırakmak için her iki tarafın karekökünü alalım. Şöyle. AB uzunluğum ne çıktı o zaman? Karekök içinde x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesi. İşte iki nokta arasındaki uzaklık. Şimdi bunu şekil çizerek de yapabilirsiniz ya da formül aklınıza geldiği zaman direkt formülü yerleştirip de yapabiliriz. Şimdi bu soruyu iki türlü de çözelim. Öncelikle formülü kullanarak yapalım. Şimdi AB uzunluğunu nasıl buluyormuşuz? AB uzunluğunu x'lerin arasındaki fark, önce bir kökü yazalım. Yani bu hangisinden çıkardığınız çok önemli değil çünkü karesini alacağımız için pozitif gelecek. 4'ten 2'yi çıkartıyorum. 4 eksi 2'nin karesi artı eksi 2'den 6'yı çıkartalım. Parantez karesi, yani karekök içinde 4'ten 2 çıktı, 2'nin karesi 4 artı eksi 2 eksi 6 eksi 8'in karesi 64, yani karekök 68 yapar. Bu da 17 çarpı 4 mü demek oluyor? Evet. Yani 2 karekök 17 olarak buluruz. Şimdi bunu bir de şekil çizerek yapalım. Bakalım şekil nasıl oluyor? Şimdi şöyle yapalım. Şimdi A noktası 2'ye 6 şurada. B noktası 4'e eksi 2, o da şurada bir yerde. Şimdi ikisini birleştirelim. Yani bana sorulan soru aslında şurası oluyor. Şimdi bir üçgen oluşturabilirim ben burada. Şöyle dik indiririm. Şurada bir üçgen oluştururum. Bu uzunluğum kaç birim? 2. Peki bu uzunluğum, yani y'yi gösteren dik uzunluğum 8 birim. 6 birim burası, 2 birim burası, 8. Buraya da x desem hemen Pisagor'dan x'in karesi eşittir 2'nin karesi artı 8'in karesi. Yani 64 artı 4 karekök 68. Yine aynı şekilde bu şekil çizerek de bulabilirsiniz. Yani iki türlü de çözebiliriz soruyu. Şimdi devam edelim. İki nokta arasındaki uzaklıkla alakalı başka bir soru yazdım. Şimdi bunu çözelim. Analitik düzlemde eksi 3'e 5 ve A'ya eksi 3 noktaları veriliyor. AB uzunluğu 17 birim olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi nasıl buluyorduk AB uzunluğunu? Hemen kökü açtım. Ne yapıyorum? Ben önce formülü bir daha tekrar edeyim. x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesi demiştik. Şunları belirleyelim. Şuna x1, y1, buna x2, y2 diyelim. Şimdi o zaman kök içinde a'dan eksi 3'ü çıkartırsam, yani a eksi eksi 3 karesi artı y'ler farkı, yani eksi 3'ten 5'i çıkartıyorum karesi. Şimdi bunun cevabı şöyle yapalım bir daha. Kök içinde a artı 3'ün parantez karesi artı eksi 3 eksi 5 daha 8'in karesi diyebilirim. Çünkü zaten pozitif olacak orası. Bunun cevabı 17'ye eşitmiş. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Özel üçgenleri bilmemiz gerekiyor. Yani daha kolay işime yarar. 8, 15, 17 özel üçgenimiz vardı. Yani Pisagor'u 17 ise 8'e 15. Bakın 8'in karesi, o zaman bu ifade 15'in karesi olması gerekiyor. Yani
A artı 3'ün karesi aslında 15'in karesi. Yani şu ifadeyi 15 olarak düşünebilirim. Ya da eksi 15 de alabilirim A artı 13'ü. Çünkü eksi 15'in karesi de artı 15 oluyor. O zaman ben A artı 3'ü bir 15'e eşitlerim. Bir de eksi 15'e. 15'e eşitlersem buradan A 12 geliyor. Eksi 15'e eşitlersem buradan A eksi 18 geliyor. Yani 8, 15, 17 özel üçgenini kullandık. Eğer bilmiyorsak bunu yine uzun uzun yani şöyle yapabiliriz. Şunu başka bir kağıtla göstereyim. Diyelim ki hatırlayamadık. Onun özel üçgen olduğunu hatırlayamadık. O zaman hemen şöyle yaparız. Şimdi normal bunu şuradan itibaren bir daha çözüyorum. 17 eşittir kök içinde A artı 3'ün karesi artı 64. Her iki tarafın parantez karesini alırım. Şunlar gider. Burası ne olur? A artı 3'ün karesi artı 64 yapar. 17'nin karesi kaç yapıyordu? 49, 4, 11, 7, 1, 289. Sonra bunu buraya atarım. 289 eksi 64 eşittir A artı 3'ün karesi. Buradan kaç yapıyor? 64 çıktı. 5, 225. Neyin karesi 225'tir? 15'in ya da eksi 15'in. Bu şekilde de soruyu çözebilirsiniz. Şimdi diğer soruyu çözelim. A noktası eksi 3'e 2 ve B noktası eksi 2'ye 1 olmak üzere A ve B noktalarına eşit uzaklıkta ve x ekseni üzerinde olan noktanın apsisi nedir? Bu güzel bir soru. Şimdi şöyle yapalım bunu. Şimdi bakın. Öncelikle iki tane noktam var. Noktalarımdan biri eksi 3'e 2, diğer noktam eksi 2'ye 1. Yani bunu analitik düzlemde göstermeden de bu şekilde çözebiliriz. Yani analitik düzeni çizmeye gerek yok. Şimdi benim bulmam gereken nokta x ekseni üzerinde. Şimdi x ekseni üzerinde bulmam gereken noktaysa eğer y değerim 0 o zaman. Yani benim bulmam gereken nokta c diyelim ona. X ise 0 oluyor. Çünkü x ekseni üzerinde. Şimdi aradaki mesafelerimin eşit olduğunu soruda söylüyor bana. Yani şu iki nokta arasındaki uzaklık, bu iki nokta arasındaki uzaklık birbirine neymiş? Eşit. O zaman ne yaparım ben burada? İki nokta arasındaki uzaklığı formülünü kullanarak çözebilirim. Şu iki nokta arasındaki uzaklığı hesaplayalım. Neydi? Kök içinde x'ten eksi 3'ü çıkartıyorum. Yani artı 3 oluyor. Artı 0'dan 2'yi çıkartıyorum. Eksi 2'nin karesi 4 oluyor. Şimdi bu tarafa geçtim. X'ten eksi 2'yi çıkartıyorum. Yani x artı 2'nin karesi oluyor burası. Artı 0'dan 1'i çıkardım. Eksi 1'in karesi de 1. Şimdi her iki tarafın parantez karesini alırsak bunlar gider. Ne kalır? X artı 3'ün karesi artı 4 eşittir. X artı 2'nin karesi artı 1 olur. Sonra bunu açarak yapalım. Şöyle. Şuradan devam ediyorum. X artı 3'ün karesini açıyorum şimdi. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. İkincinin karesi artı 4 eşittir. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. İkincinin karesi artı 1. X kareleri sadeleştirdim. 4x buraya eksi olarak geçti. Artı 4'leri de sadeleştirdim. 9'u da buraya eksi olarak atıyorum. Burada 1 vardı. 1 eksi 9. Şunlar gitti zaten. 2x eşittir. Eksi 8. Her iki tarafı 2'ye bölersem x de buradan ne gelir? Eksi 4 gelmiş olur. Umarım anlamışızdır. Şimdi şunu çözelim. Analitikte bir doğru parçasının belli bir oranda içten ya da dıştan bölen noktanın koordinatları. Şimdi bu konuyu daha doğrusu soru üzerinde anlatmak daha pratik bir şekilde çözülüyor çünkü. Daha kolay oluyor. Soruyu yazdım ama işlemlerin tam çıkması için yani kesirlerle uğraşmamak için şunu düzelttim. 8'leri 10 yaptım. Net sonuç bulalım diye. Şimdi bunu ben size soru üzerinde anlatacağım. Bence daha iyi anlayacaksınız. Şimdi öncelikle soruda içten ya da dıştan bölen olduğunu eğer noktaları belirleyip üçüncü bir noktayı AB'nin elemanıdır diyorsa zaten
içi ve oran, daha doğrusu orana bakarak yapacağız içten ya da dıştan bölme olayını. Yani daha iyi anlayacaksınız şu oranı yerleştirdiğim zaman soruda. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi ben bunu doğrusal olarak, tabii ABC doğrusal diye soruda belirtmesi gerekiyor. A noktası 1'e 2, B noktası da 10'a eksi 10. Şimdi C AB'nin elemanıymış, yani AB'nin içerisinde bir yerde. O zaman C'yi ben burada herhangi bir yere yerleştireyim. Şimdi AC'nin CB'ye oranı 2'ymiş. Şunun altına gizli bir 1 koyalım. Yani ben AC uzunluğuna 2K, CB uzunluğuna 1K diyebilirim. Şimdi bu soruyu şöyle çözüyoruz. Yön önemli. Yani ben A'dan B'ye doğru gitmek istiyorum diyelim ki. Yani yönüm ben bu taraftan seçiyorum. Şöyle. O zaman diyorum ki x'lere bakıyorum şimdi. 1'den 10'a kaç artmış? 9. Peki uzunluğun kaç K? 3K. O zaman şöyle diyorum. 3K'da 9 arttıysa K'da 3 artar. Ama bana ne lazım? 2K. 2K'da kaç artar? 6 artar. O zaman 1'e 6 ekliyorum. Buranın cevabı ne oluyor? 7. Şimdi aynı şeyi y için yapalım. 2'den eksi 10'a kaç azalmış? 12. Kaç K'da? 3K'da 12 azaldı. K'da 4 azalır. O zaman 2K'da 8 azalır. Yani 2'den 8 çıkartıyorum. Cevabım ne oluyor? Eksi 6. Yani bu soruları böyle çözebilirsiniz. Ama yön, mesela ben B'den A'ya doğru alsaydım o zaman diyecektim ki 10'dan 1'e 9 azalmış. Yani bu tarafa doğru seçecektim o zaman. Yorumumu da bu şekilde yapacaktım. Şimdi yine buna benzer bir soru daha var. Onu da çözelim. Dıştan bölen ne geçmeden önce şu soruyu çözeceğim. Şimdi orta nokta olayını anlatalım. Şimdi AB noktaları yine belirlenmiş soruda. A noktası 3'e 6, B noktası eksi 3'e 2. Şimdi bana diyor ki C bunun içerisinde ve AC ile BC eşit. O zaman anlıyorum ki bunlar birbirine şöyle eşit. Eşitse bu tam orta nokta olur. Orta noktayı nasıl hesaplıyoruz? X'lerin toplamının yarısı direkt, yani şöyle yapabilirsiniz, daha pratik oluyor. İkisinin toplamını 2'ye böleceğiz. 3 ile eksi 3 topladım 0, yarısı 0. 0'ın yarısı 0. 6 ile 2'yi topladım 8, yarısı 4. Bu şekilde yapabilirsiniz orta noktada. O zaman şöyle bir genelleme yapalım. A noktası x1'e y1, B noktası x2'ye y2. Ben tam orta noktayı bulmak istiyorum. Bunlar birbirine eşit. O zaman x1 ile x2'nin toplamının yarısı bana apsisi veriyor. Y1 ile y2'nin toplamının yarısı bana ordinatını veriyor. Bulacağım nokta. Şimdi de dıştan bölme ile alakalı bir soru var. Bunu da hesaplayalım. Şimdi yine soru üzerinde anlatacağım. Noktalarımı yazıyorum. A noktası 1'e 2. Şimdi şuna dikkat edelim. AC uzunluğu BC uzunluğunun 2 katı. O zaman C dışta mı içte mi ona karar vereceğiz. Ben şu B'yi şöyle bir genel bir yazayım da. B noktası kaça kaçmış? 2'ye 0. Şimdi AC uzunluğu BC'den daha büyük. 2 katı. O zaman ben diyorum ki yani benim C'yi, şimdi C'yi şuraya yerleştirdiğimi düşünsem. Öncelikle yanlış yaptığımı düşünelim. Şimdi burada BC uzunluğu daha büyük oluyor bakın. Ama AC uzunluğu BC'nin 2 katına olduğuna göre ben C'yi o zaman bu tarafa yazacağım. Şimdi böyle baktığım zaman BC uzunluğuna ben 1K dersem AC uzunluğu BC'nin 2 katı, yani buradan buraya 2K olması gerekiyor. Yani şöyle komple 2K olması için buraya da o zaman 1K yazmam gerekiyor. Yani C burada dıştan bölen nokta oldu. Yani bana şu eşitliği verdiği zaman soruda C'yi nereye yerleştirmem gerektiğini bulabiliyorum. Şimdi aynı mantığa gidelim. 1'den 2'ye kaç artmış? 1 artmış. K'da 1 artıyor. O zaman burası da K olduğuna göre yine 1 arttıracağım. Burası kaça geldi? 3'e. 2'den 0'a kaç azaldı? 2. 1K'da 2 azaldı. O zaman yine 2 azaltıyorum. 2 azalttım. Kaça geldim? Eksi 2'ye. Evet, içten ve dıştan bölme olayı bu şekilde. Yani soruyu çizerek, noktaları yerleştirerek daha rahat bir şekilde çözebiliyoruz.
Umarım anlamışsınızdır. Bir sonraki videomda ağırlık merkezini ve ağırlık merkezinin koordinatlarını anlatacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.